Herkese merhaba, ben Fuat Diri. Bugün sizlerle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğiz. Kıbrıs adasının toplam nüfusu yaklaşık 1,3 milyon civarındadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin nüfusu ise 2022 sayımına göre 400 bin civarında. Ada, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak ikiye ayrılmış. Lefkoşa, dünyada bölünmüş tek başkent olarak geçiyor. Uluslararası alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmıyor. Türkiye dışında hiçbir ülke bu bölgeyi bağımsız olarak kabul etmiyor ve ada genel olarak Kıbrıs Cumhuriyeti olarak anılıyor. İstanbul'dan Kıbrıs'a yolculuk yaklaşık 1,5 saat sürerken Gaziantep'ten sadece 1 saatte buraya ulaşabildim. Ayrıca zaman olarak da bizden 1 saat geriden geliyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkler için pasaport olmadan sadece kimlikle girebileceğiniz bir yer. Hazırsanız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hep beraber keşfetmeye başlayalım. Selamlar herkese, ben Fuat Diri, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyim. Arkadaşlar bir videoya biraz kötü başladım çünkü benim moralim bozuk. Niye bozuk? Otel rezervasyonu yaptım ben. Ama rezervasyonu şöyle bir hata yaptım. Lefkoşa'nın ikiye ayrıldığını biliyordum fakat hiç konuma bakmadan otel rezervasyonu yaptım. 1200 liraya gecelik bir otel ayarladım ve parasını da ödedim peşin. Şimdi yeni fark ettim, onun otelin konumuna baktım. Diğer tarafta kalıyor, yani Rum tarafında kalıyor. Biliyorsunuz ki Lefkoşa ikiye ayrılmış. Yeşil hat var Lefkoşa'nın ortasından geçen. Tel örgüleriyle bölünmüş bir başkent. Neyse, sağlık olsun, ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Şimdi yolda internete bağlamam gerekiyor. Birinin internetine ihtiyacım olacak. Ona göre bir hostele bakacağım, otele bakacağım. Artık ödemeyi geri alır mıyım, iade ederler mi hiç bilmiyorum. Etmezler diye düşünüyorum. Hiç uğraşmazlar diye düşünüyorum. Yaklaşık 3600 lira bir zarara uğradım diyebiliriz. Sağlık olsun, moral bozmaya gerek yok ama acayip moralim bozuk benim. Uçaktan inince fark ettim. Yani çok bilmiyorum ya. Böyle arkadaşlar, biraz kötü başladık Kıbrıs'a. 3 günlük bir seyahatim olacak, yani 3-4 gün kalacağım Kıbrıs'ta. Kaldığım süre zarfında sizlere buradaki çevredeki şehirleri göstereceğim. Lefkoşa'daki tarihi yerleri, spontane gelişen olayları göstereceğim. Sizlere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bahsedeceğim. İlk defa geliyorum, daha önce hiç gelmedim buraya. Şimdi bir dolmuşla Lefkoşa merkeze gideyim. Dolmuşla giderken de belki bir internete bağlanırım. O esnada yolda giderken bir o otele ulaşmam lazım. Otele ulaşabilirsem bakacağım, inşallah iade ederler. En azından bir kısmını iade ederlerse çok mutlu olurum. Neyse, biraz gelişimden bahsedeyim ben. Dolmuşa binmeden önce bir gelişimden bahsedeyim sizlere. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlikle girebileceğiniz bir ülke, ada, yavru vatan. Gaziantep Havalimanı'ndan buraya uçakla geldim. Gidiş dönüş biletlerim var benim. Gidiş dönüş bileti 4800'e aldım ben. Ben daha önce biletlere baktığımda 1000 liraya 9 liraya bile biletler olabiliyor. Onları yakalamanız gerekiyor. Tarihlere göre fiyatlar da değişiyor. Biraz plansız oldu benim Kıbrıs'a gelişim. Biraz böyle ani oldu. O yüzden hiç konuma bakmadan otel rezervasyonu yaptım ama böyle bir şeyle karşılaştım. Neyse, haydi dolmuşa bineyim bakalım ne kadara götürecek çarşıya. Oradan otel ayrılırız. Bakın burada giden Gazi Mavusa'ya giden dolmuş var. Girne'ye giden dolmuş var ve Lefkoşa merkeze giden dolmuşlar var. Bu dolmuşlardan birine bineceğim. Şuradan herhalde bilet alınıyor. Buradan bilet alıp Lefkoşa merkeze gideceğim. Abi, Lefkoşa merkeze gideceğim de ben. Hemen araç yetiştireyim seni. Tamam, bilet alacağım buradan. Tamam. 463 plakalı. Tamam, 463 plakalı. Lefkoşa merkeze gideceğim. Kartla. 463 plaka sanırım. Öyle dedi. Ne kadardı? 250 TL. 250 TL, tamam. 250 lira ödeyerek merkeze gideceğiz. Bilginiz olsun. Hemen git, araba çıkıyor. Abi gidelim mi? Gidelim, götürelim seni, gel. Tamam abi. İsim nedir abi? Erkan Bayram. Erkan abi. Memnun Nereden oldum, geldin? ben de Fuat. Antep'ten geliyorum. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi, sağ olasın.
Nerede yiyeceksin Lefkoşa'da? Nasıl abi? Lefkoşa'da nerede yiyeceksin? Vallahi abim bir merkezi bir yerde inmek istiyorum da ben biraz yanlış yaptım. Otel rezervasyonu yaptım ama o Lefkoşa'nın diğer Rum Tamam. kesimini abi ya. Çoğu- Ödeme falan da yaptım. Çoğu öyle yanlış yapıyor ama yine sonra bazen orayı Rum tarafı zannediyorlar. Hı hı. Sana söyleyeyim yani. Ay, yolda giderken gösterebilirim aslında abi ya. Terminaldeyin. Vallahi. Terminalden Girne'ye geçmek istiyorsan ilk defa geliyorsan. orada İlk defa dolmuşlar var. geliyorum. Girne'ye git. Çünkü merkez Girne. Canlı olan yer. Haydi binelim. Girne kapısında indim. Arkadaşlar ben otel gitti, benim paralar da gitti, paracıklar gitti. 3800 civarı bir zarara uğradım. Sağlık olsun, bu bana bir ders oldu. En azından bir deneyim oldu diye düşünüyorum. Kıbrıs'a biraz da ekonomik gezmek için Kıbrıs'a geldim. Hani Kıbrıs'ta çok masrafım olmaz diyerekten uçak bileti uygun, kalacağım hostel en ucuzu 1200'e buldum hosteli. Hostel değil, otel. Odayı gecelik 1200'e bulabildim. Yani o yüzden Kıbrıs'a geldim. Bir de kısa süreli kalacağım. 4 gün kalacağım. 4 günde de hesaplama, kitaplama yaptım. Yani kabaca bir 12.000 harcarım diye düşündüm de şimdi 3800'de girince biraz kötü oldu ama burada bir arkadaşımda kalacağım. Ona ulaştım bir şekilde. Bir şekilde arkadaşıma anlattım durumu. Arkadaşım da burada kalan arkadaşım var. Ona ulaştım sağ olsun. Daha önce de konuşmuştuk onunla. Ben otel rezervasyonu yaptığımdan dolayı onda kalamadım ama böyle bir şey yaşadım. Yanlış yaptım. Hani şöyle söyleyeyim sizlere, ben arkadaşımın Kıbrıs'ta kaldığını bilmiyordum. Kıbrıs'ta yaşadığını bilmiyordum. Otel rezervasyonu falan yapmıştım. Ondan sonra kuzenimle falan konuşurken arkadaşımın burada kaldığını öğrendim. Hani sonradan öğrendim, arkadaşımın Lefkoşa'da oturduğunu öğrendim. İşten geçmişti zaten, otel falan ayarlamıştım. Yine gel bende kal falan dedi. Ben dedim otel ayarladım ben. Ama böyle nasipmiş, nasip kısmet işler, bilmiyorum hani. Belki de onda kalacağım varmış, böyle bir şey yaşadım. Neyse, buraya geldiğinizde Lefkoşa'da gezmeniz gereken yerleri göstereceğim sizlere. Benim bildiğim zaten birkaç tane yer rota yaptım. Bir küçük bir rota yaptım ben. Şöyle Atatürk heykeli var arkadaşlar. Bu heykel 1963 yılında Türklerin ısrarı üzerine Türkiye'den hediye olarak gönderilmiş ve buraya yapılmış. Buraya kurulmuş. Burada da Girne kapısı var. Böyle. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, videoyu sonuna kadar izleyip lütfen sonuna kadar izlemenizi istiyorum, rica ediyorum. Belki katlananınız vardır bana, belki katlanmazsanız onu bilemem ama şöyle bir videoyu sonuna kadar izleyip duygu ve düşüncelerinizi videonun sonunda yazarsanız çok mutlu olurum. Bakın şurada bir kitabe var. Arapça yazılmış. Kıbrıs Cumhuriyeti Lefkoşa tarafı ve Rumların yaşadığı taraf ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türklerin yaşadığı taraf. Kıbrıs'ın eski vatandaşları, eski kimliğe sahip olanlar Rum tarafına geçebiliyor. Hani yürüyerek geçilen bir yer varmış. Oradan geçebiliyorsunuz, oraya geçebiliyorlar ama sonradan vatandaşlık alanlar diğer tarafa geçemiyorlar. Kıbrıs Cumhuriyeti yani Rum tarafındakiler buraya geçebiliyorlar rahatlıkla. Günlük alışverişlerini Lefkoşa'dan yapıyorlar. Bir tane yer var. Bir kalabalık bir yer. Oraya geliyorlar, alışverişlerini yapıp tekrardan gidiyorlar. Yani onlar gelip gidebiliyor. Bir de sizlere şunu da söyleyeyim. Sadece Türkiye'den uçuşlar var Kıbrıs'a. Dünyanın hiçbir yerinde Kıbrıs'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne başka uçuş yok. Dışarıdan gelen turistler de önce Türkiye'ye geliyor, ondan sonra Kıbrıs'a uçuyorlar. Çok siyahı var ya. Hello my friend. Yes, our friend. Burada dikkatimi çeken ilk şeylerden bir tanesi Afrikalıların çok olması. Yani bayağı çoklar. Sadece bir 50 metre yürümedim herhalde. Bir 50 metre kadar geldim. Girne kapısı arkada kaldı. Buraya kadar sağdan solda bir sürü şey var. Siyahi adamlar var. Afrikalılar. Bilmiyorum burada okuyorlar mı, çalışıyorlar mı? Bilemedim. Onu soracağım ama onu soracağım.
Öğrendikten sonra sizlere aktaracağım bunu. Şu anda nereye gittiğimi bilmiyorum. İnternetim yok. Ama şöyle yaptım ben. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haritasını indirdim. Şu an çevrim dışı harita kullanabiliyorum. Fakat isim yazarak gidemiyorum. Sadece nerede olduğumu görebiliyorum. Nerede olduğuma bakabiliyorum. Şöyle buralarda han var. Büyük han. Ne bileyim arkadaşlar şey var. Burada Osmanlı dönemine ait Osmanlı sokakları, dar sokaklar. Onları göstermek istiyorum sizlere. O sokaklara girmek istiyorum. Bir sınır var. Tel örgüyle kapatmışlar sınırı. Diğer tarafı görebiliyorsunuz. İnsanların yaşamlarını falan gözlemleyebiliyoruz orada. Arkadaşlar şimdi burada meydanı falan sorarken abiye denk geldim. Selamünaleyküm abi. Eyvallah abi. Nereliydin abi? Batman değil mi? Memnun oldum abi, eyvallah. Sağ olasın. Pakistan. Merhaba. Diyarbakır'da. Merhaba, nasılsın? İyi, siz sormalı. Eyvallah, teşekkür ederim. Şaşırmıyorlar bak. Evet arkadaşlar, çekim yapamadım, abilerle oturdum, vallahi güzel sohbet ettik, kahve içtik. Bu bir tane kahve şey yaptı bana, ısmarladı, sade acı bir kahveydi, adını unuttum ya vallahi, kahvenin adını unuttum, söylediği kahvenin adını da daha önce içmediğim bir kahveydi. Adını söyleyince de bilmiyorum ben dedim. Daha önce içmedim, tamam dedi. Bu ne iş, güzel bir kahveydi. Bu dikili taş abicim, şu etrafta şeyler var abi. Böyle semboller var. Sembolleri görüyor musunuz? Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane herhalde. Bu sembollerin bir anlamı var. Bu Venedikli şövalyelerin sembolleriymiş. O her bir şövalyeye ait olan semboller. Ve bana bunu söyledi, anlattı abi, sağ olsun vallahi, keşke böyle benle beraber gezseydi abi ama görünmek istemedi. Ben de saygı duydum ve inanılmaz şeyler anlattı bana. Hepsini sizlere tek tek anlatacağım. Lefkoşa ile ilgili, gideceğim yerlerle ilgili ilginç bilgilere ulaştım. Venedikler zamanında. Venedik. Bu zaten dikili taşta Venediklilere ait. Aynen ona ait. Şövalyelere ait semboller mi var etrafında? Yoktur. Bak. Görün manzarayı. Evet. Bu koruma altındadır şimdi. Koruma Bu altı. Venedik dönemindendir. Venedik dönemine ait Hatta bir ablem. isimde yazar orada bak. C var, U var, L var. Evet. Gördün mü? Hı hı. Çok eski bir tarihi bir şey yani burası. Bura mahkemelerdir. Bu- Bizim mahkemeler. Mahkemeler Evet. olarak geçiyor. Basaltır zaten. Zaten taşlardan belli arkadaşlar, Arka çok tarafı da eski. Tapu bölümüdür. Hı hı. Onlar da tarihidir hep. Anladım. Çok teşekkür ederim abi. İsim neydi? Selahattin. Çok memnun oldum. Ben de Teşekkür memnun oldum. ederim. Fuat bende. Memnun Sağ ol abi. Dahsıl gideceksin. Arkada Selimiye Camii var. Evet, arka tarafta. Zaten şu yolu gördün mü bak. Hı hı. Beyaz arabayı gördün. Evet. O yoldan gir içeri. Evet. Dümdüz git zaten göreceksin. Tamam. Tarihi yerler oralar. Ben Barbar Gez, gör. Müzesi'ne, Barbarlar Ha, o da Müzesi'ne yukarıda. gideceğim. Git, oraya da git. Tam bu taraftan Evet, zaten. evet, ileride, sağda. Tamam, çok teşekkür ederim. Hiç Teşekkürüm değil. abi. Ne demek? Ne demek? Eyvallah. Bir de arkadaşlar size şey demiştim ya, hani dikkatimi çekmişti siyahiler, Afrikalılar vesaire. Abiye sordum onu. Bundan 5-6 sene önce bu veba hastalıkları çıkmıştı. Afrikalıların EBA mıydı, böyle bir şeydi bilmiyorum. Veba hastalığı işte, virüs gibi. O yayıldığı için, o söylentiler ve haber çıktıktan sonra çoğu ülke onları almadı, yani kabul etmediler. Sadece alan ülkelere dağıldılar. Mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Kıbrıs yani burası, kabul ettikleri için buraya gelmişler. Hatta şöyle bir şey de anlattı. Uçakta diyelim 160 kişi var. 130 kişi Afrika'dan gelenlermiş. Diğerleri zaten normal yerlerden gelen insanlarmış. Yani o yüzden mesela şey dedi, burada yaşlı bir Afrikalı görüyorsun. Hani 45-50 yaşında. Öğrenciymiş. Öğrenci olarak geçiyor. Öğrenci adı altında geliyorlar buraya. Öğrenci olarak geliyorlar, yoksa buraya gelemezlermiş. Öğrenci olarak buraya gelip burada çalışanlar da var. Okul, yani okul bahaneymiş. Burada okul diye bir şey yok onlar için. Gideceğim yer Barbarlık Müzesi. Şu anda bir sokaktayım. Bura eski bir sokak. Herhalde Osmanlı döneminden kalan evler olabilir.
O evleri de göstermek istiyorum sizlere. Ama önce bir Barbarlık Müzesi'ne gidelim. Orayı göstereyim sizlere. Bayağı uzakmış, bayağı yürümem gerekiyor. Çanta var bende. Eve gitmedim. Çantayla geziyorum. Bir yeni çanta aldım arkadaşlar. Diğer çanta çok büyük geliyordu. Bu biraz daha hafif. Hem de çok yer kaplamıyor. Uçakta da sıkıntı yaşamıyorum. O yüzden böyle bir çanta aldım. Yani almak zorunda kaldım. Barbarlık Müzesi'ne geldim arkadaşlar. Burasıymış. Bu evde olaylar yaşandı. Şimdi önce bir içeriği göstereyim sizlere. İçeriği gösterirken sizlere de anlatmak istiyorum burayı. Bu Barbarlık Müzesi, Lefkoşa'da bulunan ve kanlı Noel olaylarını anan bir müze. 4 Aralık 1963'te başlayan ve devamında yaşanan acı olaylar 25-26 Aralık 1963'te zirveye ulaşmıştı. Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nda görevli binbaşı Nihat İlhan'ın ailesi, Akritas örgütüne bağlı silahlı bir grup tarafından evlerinde basılarak kurşuna dizildi. Bu olayın ardından müze 1966 yılında ziyaretçilere açıldı. İçeride o dönemde Nihat İlhan'ın ailesine ait eşyalar bulunuyor. Çocukların ayakkabıları, bornoz, havlu ve kullandıkları eşyalar sergileniyor. Barbarlık Müzesi o karanlık dönemin acı hatıralarını ve kayıpları anmak için önemli bir mekan. Bu müze geçmişin izlerini görmek ve unutmamak adına büyük bir anlam taşıyor. Böyle bu çok kötü bir şey, yani çok kötü bir olay. Çocuklar falan, ailenin hepsi öldürülmesi. Komutanın ailesine ait, çocuklara ait ayakkabı, havluları, bornozları, elbiseleri vesaire, orada kalan elbiseler böyle camların içerisinde korunaklı bir şekilde müzede sergileniyor, evin içinde. Bu müzeyi görmeniz tamamen ücretsiz. Herhangi bir ücreti yok, bilginiz olsun. Hani buraya gelirseniz bence gelip görün. Hem de bu hikayeyi yani yaşananları başkasından da duyabilirsiniz. Hani başkası da size anlatabilir. Başkası oradayken anlatırsa çok daha pardon. Arkadaşlar hava şu anda 9-10 derecelerde. Ama gölgeye geçtiğiniz zaman, şu gölgeye geçmek istemiyorum. Farkındaysanız güneşi böyle görerek yürümeye çalışıyorum. Güneş de gitti, gölgeye geçtim. Gölgeye geçince soğuk oluyor ama güneşteyken güzel. Bu arada yani gelmeden 3-4 gün boyunca bayağı hastaydım ben. Hem zehirlendim hem de üşüttüm ben. 3 gündür iyileşmeye çalışıyordum kendi başıma. Bir şekilde sarımsak takviyesi, soğan vesaire. Ben hap kullanmaya karşıyım, ilaca karşıyım ben. Elimden geldiğince ilaç kullanmıyorum. Yani sizin de elinizden geldiğince bence ilaç kullanmamanız daha sağlıklı olur. Vücut ilaca alışınca bırakamıyor. Hani sürekli ağrı kesici alıyorsunuz. Baş ağrınız geçiyor. Bu artık vücut onu istemeye başlıyor. Hap olmadan da geçmiyor baş ağrısı. Gideceğim bir sonraki lokasyon arkadaşlar Selimiye Camisi. Selimiye Camisi kapalı. Uzun bir zamandır orası kapalı ama size Selimiye Camisi'nin böyle dışını göstereceğim. Dış cephesini göstereceğim. Selimiye Camisi'nin hemen arkasında da Büyük Han varmış. Kıbrıs'ın, Lefkoşa'nın en büyük hanıymış. Yani yapılan en büyük hanmış ilk zamanlarda, bilmiyorum. Onun bilgisine ulaşınca size onu da anlatacağım. Burada şey de yok. Burada toplu taşıma yok. Bilginiz olsun. Taksiler var. Taksiler de çok pahalı. Taksiler Türkiye ile bir farkı yok. Şu anda bulunduğum cadde, bu cadde Dereboyu Caddesi'ymiş. Bilginiz olsun. Barbarlık Müzesi'ne gitmek istiyorsanız Dereboyu Caddesi'ne gelmeniz ve şöyle yürümeniz gerekiyor. Dereboyu Caddesi'nde hemen gideceğiniz Barbarlık Müzesi'nde Halk Bankası var. Zaten şuradan da görünüyor. Bakın Halk Bankası, büyük bir böyle binası var. Uzaktan da onu fark edebilirsiniz. Ben dikkatinizi çeker illa. Yani o sizin dikkatinizi ilk çeken o olacak. Çünkü her yerden görünüyor. Halk Bankası'nın hemen yanında Barbarlık Müzesi var. Çok öyle levha falan koymamışlar.
Gördüğünüz levha zaten gösterdim size. Küçücük bir levha var orada. Ben mesela oradan geçmiştim. Ben bayağı bir yürümüşüm aşağı kadar. Sonra birine sorunca tekrardan geri oraya yürümek zorunda kaldım. Onca yolu boşa gitmişim. Bakın arkadaşlar, sur devam ediyor. Sur duvarları ve bu sur için sur dışı oluyor. Surun dışında da şöyle bir saha var. Gerçekten çok güzel bir sahaymış. Futbolculuk dönemlerimi özledim. Bel fıtığım olmasaydı, böyle bir sorunum olmasaydı en azından halı sahada falan futbol oynayabilirdim. Bakın burası surun dışında kalmış herhalde. Sur böyle devam ediyor, duvar. Şu an duvarın kenarındayım. Burada da böyle kafe var. Kafeler var. Bakın insanlar gelip burada oturuyor. Yazın burası daha kalabalıktır. Yazın akşamları olsun, gündüz olsun daha kalabalık oluyordur. Ya düşünsenize, burada bir maçın oynandığını düşünün. Hatta bakın karşıda tribün var, böyle taştan yapılmış. Şu anki hava tam futbol oynama havası. Bu arada arkadaşlar, bel fıtığından bahsetmişken ben hastaneye normalde gitmezdim, doktora görünmezdim, fakat arkadaşımın ısrarıyla hastaneye gittim. Göründüm bir 5 dakika 10 dakika, MR çektik vesaire. Dedi senin belinde patlak olacak, saatli bomba gibi geziyorsun. Tam bir saatli bombasın, patlarsa kötü şeyler söyledi. Umarım onu yaşamam, umarım bir şey olmaz. Ameliyat olman gerekiyor dedi bana. Ama ameliyat olmak istemiyorum. Bilmiyorum ya, ameliyat olmak istemiyorum arkadaşlar. Bu belki de benim gezimin en büyük engeli olabilecek bir şey ama ameliyat olmak istemiyorum ben. Bir sporla, egzersizle bir şekilde geçiştirmeye çalışacağım, iyileştirmeye çalışacağım. Belki belimi falan güçlendirirsem iyileşir diye düşünüyorum. Öyle umuyorum. Bakın, surların böyle tel örgüsüyle yapmışlar, kapatmışlar. Şimdi bu parkın içerisine girip içeriden daha böyle sınır var. Tel örgüleri var. Oradan Rum tarafı, Rumların yaşadığı taraf görünüyor. Orada arabalar falan var herhalde. Bir şehir var, Lefkoşa da. Diğer tarafı göreceğiz. Arkadaşlar çok enteresan değil mi ya? Bir şehir düşünün, ortasından bölünmüş. Bakın şu hemen aşağıda yol üzerinde kapı var. Giriş çıkış gümrük gibi düşünün. Hani kontroller oluyor, gelip geçenler olabiliyor. Hani buradan oraya geçiş var. Geçebilen vatandaşları var. Tabii şöyle bir bilgiye ulaştım ben. 1974 öncesinde, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmadan önce, 1974'ten önceki doğanlar bu tarafa geçebiliyor sıkıntısız bir şekilde. Ama 1974 sonrası doğanlar bu tarafa geçemiyormuş. Ben öyle duydum. Belki de sonradan yapabiliyorlar, geçebiliyorlardı ama böyle bir şey duydum. Sonrasında doğanlar da bir şekilde iş vesaire seyahatlerinde geçebilirler herhalde. İmkansız bir şey değildir de. Ama herkes geçemez. Herkes öyle kafasına göre elini kolunu sallayarak bu tarafa geçemiyor. Bu farklı bir bölge. Yurt dışı olarak geçiyor, öyle düşünebiliriz. Ya düşünsenize ya, burası da Lefkoşa, burası da Lefkoşa. İki tane ayrı Lefkoşa. Ve dediğim gibi dünyanın tanınmayan tek ada mı desem, yarım ada mı desem, çoğu ülke tarafından tanınmayan bir ada burası. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz evler Ermeni evleri ve Ermeni mahallesine geldim. Hemen az önce bir çan çalıyordu. Çan sesi duydum. Şuradan geliyormuş. Şurada bir tane kilise varmış. Bulunduğum yer Ermeni mahallesi arkadaşlar.
Bakın evlerin bir de üstünde şeyler de var. Hangi yılda yapıldığına dair rakamlar da yazıyor. Yıl yazıyor. 1881 yılında yapılan bir eve denk geldim. Oradan 1881 yazısı vardı. Kapının hemen üstünde. Bakın kabartmalar ve yapıya bakar mısınız? Ne kadar güzelmiş. Büyük bir ev. Ama terk edilmiş bir ev. Zaten camlardan ve güvercinlerden anlayabiliriz. Şöyle bakın, bunun da yapısı çok güzelmiş. Böyle sarı evler. Biraz da ben şeye benzetiyorum bu evleri. Mardin sokaklarında olan evler ve Midyat, Mardin, Kilis. Ben hemen şurada şeymiş arkadaşlar, burası sınır. Ben sınıra gelmişim. Bakın çan buradaymış. Kilise var burada. Kiliseden çan sesi duydum. Kiliseye doğru geldim. Abileri falan sordum. Burası ne mahallesi olarak geçiyor? Arap Ahmet Mahallesi diğer tarafta, ama burası Ermeni Mahallesi olarak geçiyormuş. Osmanlı, Rumlar ve Ermenilerin iç içe yaşadığı bir mahalleymiş eski zamanda. Bakın burada bir sınır var. Fotoğraf ve film çekmek yasak diyor. Orada yazı var. Şimdi kamera da var. Sıkıntı olmasın. Sadece çanı göstereyim sizlere. Kiliseye göstereyim. Bak burası böyle kilise ama diğer tarafta. Diğer tarafa geçilecek bir sokak da yok. Kapatmışlar burayı. Sınır çizmişler. Burada da bir tane ev var. Evde aile var mı yok mu bilmiyorum. Eğer aile varsa aile diğer tarafa da geçebiliyor mu bilmiyorum. Yani diğer tarafa, düşünsenize, Lefkoşa'nın diğer tarafı Rum kesimi. Bu taraf Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafı. Diğer taraf Kıbrıs Cumhuriyeti. Yani oradan balkondan aşağı inebiliyor mu, ya da düşünsenize, şöyle düşünün, yatak odası o tarafta, yatak odasında Rum tarafında uyuyor. Sabah uyanıyor mutfakta. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafında, yani bu tarafta kahvaltı yaptığını düşünün. Çok enteresan bu da. Bakın arkadaşlar, burada da araçların böyle giriş kontrolü var. Şöyle bir şey fark ettim geçince. Sesi duydunuz mu? Ses. Oradan geçince ötüyor. Arap Ahmet Paşa mahallesindeyim hala. Böyle bir küçük bir börekçi gördüm de buraya has bir şey var mı diye bakalım. Evet, Bu Kıbrıs'a özgü tatlı tuzlu denen çok eski yıllarda yapılan bir börek. Bir börek. Ben de zaten şeyden gördüm. Tatlı tuzlu diye yazmışsınız. Dikkatimi çekti benim. Börekten gelir. Evet. Buyur. Tatlı bu yani şekerli. Tatlı tuzlu. İçi Tatlı, tuzlu, tuzlu. üstü tatlı. Allah Allah, pudra mıydı bu yoksa? Evet, pudra şekeri. Ya, pudra şekeri. Şöyle. İçerisinde Kıbrıs'ın hellimi, yumurta ve nane var. Evet arkadaşlar, Kıbrıs'a öz bir börek deniyoruz. Adı dadlı tuzlu. Evet. Dadlı tuzlu. Dadlı yani D harfiyle. Çok değişikmiş. Çok tuz ve şeker geliyor. Evet. Pudra şekeri de ayrıca güzel şey yapıyor. Şey katmış yani. Bir saniye. Tat katmış. Evet, geliyorum. Tabii. Siz afiyet olsun, yiyebilirsiniz. Vallahi çok güzelmiş. Ben porsiyonu sordum da, ben porsiyon yazıyor burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bir porsiyon nor böreği 250 lira yazıyor. Yani bir porsiyonda 12 tane varmış. Yani bundan 12 adet varmış. Sigara böreği var mesela 250 lira. Yani hepsi 250 lira. 350 var, 90 var, 100 var. Porsiyon 12 tane. Ben porsiyon deyince sadece bir tane 250 sandım da öyle değilmiş. Porsiyonda 12 adet var. Bu da nor böreği. Şöyle. Kendiniz mi yapıyorsunuz abi? Evet, eşim yapar içeride. İsim ne sizin? Hüseyin. Hüseyin abi. Vallahi çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Burası Arap Ahmet Mahallesi. Evet. Hala. Evet, tamam. Bulunduğum yer hala Arap Ahmet Mahallesi arkadaşlar. Arap Ahmet Camisi'ni gösterdim. Şöyle sokaktan geldim. Dikkatimi çekti vallahi. Küçük bir dükkan, normalde benim dikkatimi çekmezdi ama böyle bir sağa sola bakınca, yavaş yürüyünce insan dikkatini çekiyor.
Abi çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hakkını helal et lütfen. Helal olsun, bin kere. Eyvallah abi, çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Kolay gelsin abi. Şöyle vereyim. Arkadaşlar bu arada abone olursanız çok memnun olurum. Kendinizi izlersiniz inşallah. Tamam Fuat. Teşekkür ederim. Hayırlı işleriniz olsun. Sağ ol. Teşekkürler, sağ olun. Tatlı tuzlu arkadaşlar, bakın. Şöyle. Tatlı tuzlu. Şöyle ben gelirken yavaş yürüyordum vallahi, sağa sola bakayım dedim. Dikkatimi çekti. Bir de abi içeri girdi. Öyle dikkatimi çekti benim. Baktım herhalde buraya öz bir şey var mı diye sormak istedim. Pardon. Hemen anlatmak istiyorum ya, o heyecan var. Ama şimdi anlatmasam arkadaşlar unuturum. Yani anlatacağımı unutuyorum ben. O yüzden hemen anlatmak istiyorum sizlere. Allah abi, direkt içeri girdim. Dedim abi bu yazıyor, 250 yazıyor ya. 2,5 TL yazdığını zannediyorum ben bir porsiyon. Hani bir tane 2,5 liraya mı geliyor dedim. Böyle ben biraz olmuş, şaşırdım orada. Abi dedim bu 250 mi yoksa 2,5 mu? Dedi porsiyonu 250 dedi. Ben zannettim, bir tane zannettim 250 lira. Bana dedi ki bir porsiyonda 12 tane oluyormuş. 12 tane. Yani böldüğünüz zaman ne kadara geliyor arkadaşlar? 12,5 falan, 15'e gelsin. Haydi 15'e gelsin. 15 liraya gelsin tanesi. Gerçekten çok güzeldi vallahi. Abi eline sağlık. Tekrardan teşekkür etmek istiyorum izliyorsan. Direkt dedi gel ye dedi. İkram edeyim. Hiç şey yapmadı ya vallahi. Ama konuşmasından abi galiba tam buranın yerlisiydi. Yani yanlış değilsem. Ben şivesinden öyle anladım. Bir de arkadaşlar bu arada çok yorum yapan 4 kişiye ben verdim. Ben hediye gönderdim. Bilginiz olsun. O kişiler zaten hediyelerini aldılar. Güle güle kullansınlar. Gerçekten belki değeri küçük olabilir. Küçük bir hediye olabilir ama manevi değeri çok büyük. Benle binlerce kilometre geldiler o hediyeler. Manevi değeri çok yüksek, çok büyük. Hangi program? YouTube. Hangi ismi ne? Abone olacak mı? Olurum. İsmi ne? Ver bakayım. Tamam. Ne diyoruz? Abone olun. Abone olsunlar abi. Like atın. Like atsınlar. İsmin ne abi? Takip edin. Verdim arkadaşınıza. Tamam abi. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar şu anda bulunduğumuz mahalle eski bir Osmanlı mahallesiymiş. Yani bu sokaklar Osmanlı zamanında burada Rumların ve Türklerin beraber barış içinde yaşadıklarının bir simgesi. Çoğu evde var, hani bazı evlerin giriş kapılarında haç işaretleri var. Bazı evler zaten geleneksel cumbalı Osmanlı evlerde olduğu gibi karşısında haç işareti olan evler de var. Çünkü o zaman da Osmanlı zamanında, Osmanlı döneminde burada Rumlar ve Osmanlılar beraber, Türkler burada beraber yaşamışlar. Arkadaşlar Büyük Han'a geldik. Burası Büyük Han. Bakın Büyük Han'ın hemen dışında hediyelik eşya dükkanları var. Hediyelik eşya satan dükkanlar. İçeri girelim. İçeriği göstereyim sizlere. Osmanlı İmparatorluğu döneminde burası yapılan hem en büyük han hem de ilk hanmış burası. Yani klasik hanlar, üstte tüccarların gelip dinleneceği, yatacağı odalar bulunuyor. Aşağıda da hayvanların barınacağı yerlermiş o zaman da. Şu gördüğünüz alt kat o zaman da hayvanların barınma olarak kullanılan bir alanmış. Bu büyük han İngiliz himayesi altındayken çok ilginç ve burası bir hapishane olarak kullanılmış arkadaşlar. Şu ortadaki yapıysa ibadethaneymiş arkadaşlar orası. Arkadaşlar Selimiye Camisi'ne geldik ama restore edildiğinden dolayı içerisi kapalı. Şu anda onarımda. Yani uzun bir zamandır restorasyon çalışmaları devam ediyormuş burada. Bu Lefkoşa'da ayakta kalan en büyük tarihi yapıymış Selimiye Camisi. Selimiye Camisi de bugünkü adını Sultan Selim bölgeyi fethetmesi üzerine Selimiye Camisi'nin adını almış. Bu yapının inşası toplam 118 yıl sürmüş. 118 yıl sürmüş bu yapının inşası. Bu yapı Selimiye Camisi eskiden bir katedralmiş. Lusignan krallarının taç giydiği bir katedralmiş burası. Burada taç merasimi oluyordu, taç takılıyordu, taç giyiyorlarmış bu camide. Ve bu cami düşünsenize 118 yıl sürmüş.
118 yıl. Dile kolay. Şurayı da göstermek istiyorum sizlere. Burası ne olarak geçiyor? Merhaba. Burası ne? Bu taraf? Bedestendir ama kapalıdır şu an. Bedesten burası kapalı ama. Şöyle dışını göstereyim size. Burası Bedesten'miş. Luzinyanlar kim arkadaşlar? Luzinyan kralları burada taç giydi dedim ya. Bunlar kim? Bunlar 1192 ile 1489 yılları arasında Fransız asıllı bir hanedanmış. Kıbrıs'ı yönetmişler o zamanlar. 1192 ile 1489 yılları arasında Kıbrıs'ı yöneten Fransız asıllı bir hanedanmış Luzinyanlılar. Luzinyanlılar Haçlı seferleri sırasında çok büyük bir güç kazanmış arkadaşlar. Ve Doğu Akdeniz'de önemli krallıklar yönetmişler bunlar. Luzinyanlar Kudüs Krallığı, Kıbrıs Krallığı ve Kilikya Ermeni Krallığı gibi bölgelerde hüküm sürmüşler. Ve Kıbrıs'taki çoğu yapı da Luzinyanlar tarafından yapılmış. O dönemde yapılan eserler, özellikle çok kilise ve katedral var burada. Biliyorsunuz ki Osmanlı sonrasında burayı fethetti. Sonrasında burayı aldı. Osmanlı aldıktan sonra Kıbrıs'ı kiliseleri camiye çeviriyor. Katedralleri camiye çeviriyor vesaire. Bakın Selimiye Camisi'nin sadece ön tarafını gördük. Şimdi arka tarafındayız. Çok büyükmüş arkadaşlar. Yani bayağı büyükmüş. Arkaya doğru uzanıyor ve daha da böyle genişti diğer tarafa. Yani buraya kadar yani çoğu yere gittim. Çok yere gittim. Yani bu videoda gerçekten bilmiyorum. Sizce bu video nasıl oldu? Güzel mi oldu? Onca yere gittim ve çok yürüdüm. Ne kadar yürümüşüm biliyor musunuz arkadaşlar toplamda? Geldiğimden beri yani ta 2 kilometre o tarafa bu tarafa derken toplamda 7 kilometre yol yürümüşüm. 7 kilometrelik bir yol yürümüşüm. 7 kilometre yürümüşüm çantayla. Bu Osmanlı mahallelerinde yani bu bulunduğumuz kısım yani bulunduğumuz lokasyon arkadaşlar Osmanlılardan kalan evler bunlar. Bakın çatlakları görüyor musunuz? Ev çok eski. Bu büyük bir ihtimalle bir 400-500 yıllık bir evdir bu. Belki de daha azdır da. Yani o kadar vardır diye düşünüyorum. Kapatmışlar. Ev terk edilmiş çatlaklardan dolayı. Tamamen topraktan yapılmış bir ev. Ve bütün şeyleri de mimarileri de aynı mimarisi. Hepsinin mimarisi aynı bu yapıda yapılmış. Bakın bu da büyük bir ihtimalle bir restore edilmiş. Ahşaptan yapılmış evler. Alt kısım taştan yapılmış. Çok güzelmiş evler. Bir sonraki videoyu tahmin edin arkadaşlar. Bir sonraki videoda nereye gideceğim Kıbrıs'ta sizce? Bir tahmin edin bakalım nereye gitmemi istiyorsunuz Kıbrıs'ta. Neyi görmek istiyorsunuz veya merak ettiğiniz bir şey varsa onu da yorumlara yazabilirsiniz. Ben elimden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışacağım. Veriyorum da yani vermeye çalışıyorum. Demeyelim de veriyorum ya vallahi. Fırsat buldukça veriyorum. Eğer yorumuna cevap vermediklerim varsa lütfen bana gönül koymayın. Çünkü bazen yorumlarınız kaybolabiliyor, görmeyebiliyorum, bildirim bile gelmeyebiliyor. Onca yorum var. Ben böyle yorumlara baktığımda, fırsat bulunca baktığımda böyle bir aşağı bakıyorum, yukarı bakıyorum. Ondan sonra geçiyorum. Bakın bu da çok eski bir ev. Tamamen toz içinde kalmış ev. Terk edilmiş bir durumda. Bakın demirlerle sağlamlaştırmışlar. Ev yıkılmasın diye restore edilmiş. Bu kadar arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun. Eğer sizi sıktıysam hakkınızı helal edin. Umarım güzel bir video olmuştur. Zaten bunu ben editlerken inşallah böyle gülerek tebessümle editliyorumdur diye düşünüyorum. Vallahi çok gezdim, çok dolaştım. Belim çok ağrıyor. Benim artık belim sancılanmaya başladı. Bir adım atacak halim yok benim. Bir yarım saat sonra arkadaşım gelip beni alacak. Eve geçeceğiz. Akşam da çok soğuk oluyor. Akşam gece hayatını göstermek isterdim sizlere buranın. Fakat akşamları çok kalabalık olmayacağını düşünüyorum. Yaz olsaydı böyle bahar havasıydı bahar. Çok öyle daha yaza girmedik. Yazın sıcağı olsaydı böyle yakıcı bir hava olsaydı geceleri çok kalabalık, çok güzel oluyormuş. Neyse lafı uzatmaya gerek yok. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi
telefondan izliyorsanız beni, mobilden izliyorsanız eğer, şöyle sola kaydırdığınızda Hype puanı var. Hype puanı verebilirsiniz bana. Ayrıca buraya kadar izlediğiniz için de şükranlarımı sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir yorumunuzu eksik etmeyin benden. Televizyondan izleyenler oluyor, ne bileyim. Telefona bir girip oradan bana yorum yazarsanız çok mutlu ve mesut olurum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.